Evet, Samsung'dan da paralar yattığına göre şöyle güzel bir video çekelim. Şaka bir yana dostlar, yine her zaman olduğu gibi sponsorlu olmayan bir içerikle tamamen objektif yorumlarım ve kendi deneyimlerimi aktardığım bir videoyla karşınızda olacağım. Öncelikle Samsung telefon almak için 5 neden videosunu neden çekiyorum? Bundan bahsetmek istiyorum. Şu anda Samsung tarafına baktığımızda bence fiyat performans dengesi açısından Xiaomi gibi markalara da ciddi bir şekilde fark atmış durumda. Samsung'un bu fiyat politikası üzerinde gerçekten durmak istiyorum. Neden Samsung şu anda en alınabilir markalardan diye sorarsanız, bunun en büyük sebebi şu anda baktığımız zaman ekonomik şartlar açısından gerçekten çok iyi olmayan dönemlerden birindeyiz. Dolar sürekli yükselmeye devam ediyor. Yani aslında dolar değil, paramız değer kaybettiği için dolar karşısında da haliyle Türk lirası erimeye devam ediyor. Yurt dışında yaşıyorsanız sizin için çok bir problem olmayabilir, ancak ülkemizde teknoloji fiyatlarında dolar kurunun etkisi değişmez bir gerçek. Bu şartlara rağmen Samsung bu sene yapmış olduğu adımlarla yıldız marka olmaya çok ciddi bir aday diyebilirim. Bu videoda sizlerle beraber Samsung telefonların en öne çıkan özelliklerine yakından bakacağız. İsterseniz daha fazla uzatmadan ilk nedenimize başlayalım. Burada tabii ki biraz önce söylediğim gibi Samsung'un fiyat politikasını ele alacağız. Samsung bu tarafta diğer markalardan çok net bir şekilde ayrışıyor diyebilirim. Dostlar, videoyu çektiğim an itibariyle dolar 16.30 TL civarında diyebilirim. Şu anda yurt dışında 850 euro veya 800 dolar bandında Galaxy S22'yi bulabilirken ülkemize baktığımız zaman dolar kurunun sürekli artmasına karşın 16.000 TL'ye çıkan Galaxy S22 şu anda 12.900 TL sınırına kadar da gerilemiş durumda. Bu noktada Galaxy S22'nin en büyük rakibi olan iPhone 13 yurt dışında Galaxy S22 ile çok ama çok yakın fiyatlara satılıyor. Ülkemize baktığımız zaman iPhone 13 şu anda 18.500 TL bandında. Yani arada 5.500 TL'lik bir farktan söz ediyoruz ki bu fiyat farkı da mantıkla açıklanabilecek bir durumda değil. Samsung bu kur farkını çok fazla yansıtmadan kar marjından kısarak Galaxy S22 gibi oldukça başarılı bir cihazı bize çok daha uygun fiyata karşımıza çıkartmayı başarmış. Bu noktada da Samsung'u gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Dostlar, burada sadece amiral gemisi telefonlarda değil, orta segmentte de aynı şekilde durum böyle. Benim şu anda en çok önerdiğim modellerden olan fiyat performans olarak zirvede diyebileceğim Galaxy M52 çıktığında dolar 13.50 TL bantlarındaydı. Şu anda ise 16.30-35 civarında ve çıktığı dönemde 5.100 TL'lik bir fiyatla duyurulmuşken şu ana baktığımızda 5.200 TL civarında Galaxy M52 rahatlıkla bulabiliyoruz. Çıktığı dönemde Galaxy M52 ile çok benzer fiyata satılan tüm rakipleri 6.000 TL'nin üstünü çok rahatlıkla geçmiş durumda. Benim severek kullanmış olduğum Poco X3 Pro şu anda 7.000 TL sınırında geçti. Yani anlayacağınız gibi dolar kurundaki farkı diğer çoğu üreticiler fiyatlara yansıtmışken Samsung'un çok ciddi bir şekilde kar marjından kısarak kullanıcı odaklı gitmesi gerçekten benim en beğendiğim özelliklerinden diyebilirim. Bu noktada Galaxy M52 halen oldukça ulaşılabilir bir durumda. Umarım Samsung bu çizgisini bozmadan kullanıcı odaklı bir şekilde yoluna devam eder. Şimdi ikinci nedenimize geldiğimizde burada yazılım ve arayüz deneyiminden bahsedeceğim. İlk başlarda One UI arayüzünü çok sevmeyen birisi olarak özellikle One UI 3.0 arayüzünden sonra gerçekten ciddi düzenlemeler ve geliştirmelerle Samsung karşımıza çıktı. Bu noktada yazılım konusunda ve arayüz olarak gerçekten diğer Android cihazlara göre daha başarılı ve stabil bir arayüzünün olduğunu düşünüyorum. Özellikle Xiaomi ile kıyasladığımız zaman One UI arayüzü benim için bir adım daha önde diyebilirim. Üçüncü nedene geldiğimizde Samsung'un yazılım güncelleme ve yazılım desteğini ele alacağız. Bu konuda Samsung'u önceden hiç beğenmeyen birisi olarak şu anda baktığımız zaman Samsung gerçekten kendini bayağı geliştirdi. Bundan 2-3 sene önce güncellemeler çok yavaş geliyordu ve bu güncellemelerle beraber telefonumuzda donma, kasma gibi problemlerle de karşılaşabiliyorduk. Ancak bundan 3-4 ay önce Samsung telefonları güncellemeyle yavaşlattığı ortaya çıkınca bu noktadan sonra firma biraz geri adım attı diyebilirim. Bu noktada kendisine gerçekten çeki düzen verdi. Bundan sonra artık güncelleme destekleri çok daha artarak önümüze çıktı. Özellikle S21 ve S22 serisinde
4-5 yıla varan Android güncelleme sözlerinde verildiğini söyleyeyim. Yani yazılım güncelleme konusunda Android tarafının Apple olma yolunda ilerliyor. Dostlar, güncelleme desteği konusunda Xiaomi, Oppo gibi markalar Samsung'un bence şu anda hiçbir şekilde yanına yaklaşamıyor. Android tarafında güncelleme desteği olsun, yazılım olsun, en beğendiğim firmalardan biri Samsung, ama en iyisi değil, ama en azından en iyisi olma yolunda çalıştıklarını gösteriyorlar. Bu konuda Xiaomi'den de bir adım bekliyoruz. Şimdi hızlıca dördüncü nedene geçtiğimizde burada telefonların tasarımından bahsedeceğim. Samsung'un biliyorsunuz ki kendine özel bir tasarım dili var. Yani diğer Android telefonlara genel olarak hiçbir şekilde benzemediğini söyleyebiliriz. Burada Apple'ı taklit etme gibi olaylar Samsung tarafında çok da fazla karşımıza çıkmıyor. Baktığınız zaman Galaxy S serisinin kendine özel bir tasarım dili varken Note serisinde de, yani emekli ayrılan serimizde gerçekten güzel bir şekilde önümüze çıkıyordu. Samsung telefonları kullandığınız zaman özellikle üst segment cihazlarında amiral gemisi deneyimini çok rahatlıkla bize verebilen cihazlar. Malzeme kalitesi olsun, genel tasarım hatlarıyla beraber Samsung Android tarafındaki en iyi üreticilerden biri. Özellikle S Pen desteğiyle beraber de diğer tüm rakiplerinden ciddi bir şekilde ayrılıyor. Şimdi son nedenimize gelirsek, gerçekten benim en önemsediğim nedenlerden diyebilirim. Bu noktada Samsung telefonların ikinci eldeki değer kaybından bahsedeceğim. Aslında baktığınız zaman bu neden olumlu veya olumsuz olarak da değerlendirilebilir. Ancak kullanıcı açısından ikinci eldeki değer kaybının ben olumlu olduğunu düşünüyorum. İkinci eldeki değer kaybına baktığımız zaman bundan bir iki sene önce çıkan bir amiral gemisi Samsung telefonu çıktığı fiyatın neredeyse yarı fiyatına kadar da alabilmemiz mümkün hale geliyor. Bu noktada bütçesi çok yüksek olmayıp aynı zamanda amiral gemisi üst segment bir cihaz almak isteyenler için şu anda orta segment modelleri almak yerine örneğin Galaxy S20 gibi modelleri almak çok daha mantıklı hale geliyor. Ancak maalesef ki Apple tarafında bu durum böyle değil. Yani bu konuda Samsung kesinlikle avantajlı. Apple tarafında bir iki sene önce çıkmış bir cihazı aldığınız zaman şu anda çıkış fiyatının çok daha üstüne de bu telefonu satabiliyorsunuz. Tabii ki bu ekonomiyle alakalı bir durum, ancak yurt dışına baktığımız zaman da Apple telefonların çok daha az değer kaybettiğini görebiliyoruz. Yani Samsung kullanıcı odaklı olması açısından bu konuda da avantajlı diyebilirim. Evet dostlar, bu videoda sizlerle beraber Samsung telefon almak için öne çıkan 5 nedene yakından baktık. Açıkçası baktığınız zaman bu nedenlerin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Fiyat performans açısından en azından bu sene özelinde Samsung zirveye yerleşti diyebilirim. Bu noktada Samsung'u gerçekten takdir etmemiz gerekiyor. Ancak tabii ki Samsung'un eksi yönleri var mı? Tabii ki var. Saymaya kalksam en az 5-6 neden daha bulabilirim. Eğer bu seriyi beğenirseniz almamak için nedenler altında da bu serinin devamı gelecek. Peki dostlar, sizler Samsung hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce almaya değer bir marka mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.